Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzun konusu arkadaşlar Türk krallıklarında oynamak olacak. Yani nasıl bir tecrübeye sahibim. Geçmişte uzun bir süre Türk krallığında oynadığım için bununla alakalı deneyimlerimi sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Sohbet niteliğinde olur. Sizler de yorumlarınızı yazabilirsiniz. Öncelikle hesabı göstereyim yine. 195 günlük olarak gözüküyor ama şimdi size burada bir dipnot da olsun, bilmeyen arkadaşlar için göstermiş olayım. Vali ID'nizin başı mesela 237 diye başlıyor ya benim. Bu hesap 1367 krallığında oluşturulmuş bir hesap. Ee, Bayağı oyuna girmediğim için bir sene gibi mesela, belki daha fazladır. Girmediğim için ard arda oturum açılan gün sayısı sıfırlandı arkadaşlar. Sıfırlandığı için de daha az gözüküyor. 195 gözüküyor. Normalde 750 falan olması lazım. 1367'den hatta bir direkt kanıt olarak da göstereyim ben size. Şöyle onu da kanıtlamış olalım. Kaç günlük olduğunu hesabın. Ee, Bir tüyo daha vereceğim. Diğer hesaplara da bakacağız. Mesela onların da ne kadar olduğuna bakacağız. Şöyle bir ara diyelim. Mesela bakın arkadaşlar 1367'yi bulduk. 760 günlük bir krallık, 67 AO. Bunları falan biliyorum. Vietnamlı krallık, yani bu ekip 67 AO Türklerin kurduğu bir ekip bu arada. Sonra Vietnamlara vesaire geçmişti. Bir sürü meselemiz olmuştu o krallıkta. 5 ay oynadım 1367'de. Sonrasında 76'ya geçtim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 760 günlük bir oyuncuyum. Vali ID'ye bakıp oyuncuların eski mi yeni mi olduğunu nasıl anlarız? Mesela bu K bu krallığın ilk kralı ya da ilk oyuncusu gibi bir şey. 834 ile başlıyor. Vali ID ise Pepsi'ye baktığımızda Pepsi bu hesabı yeni almış. 100 ile başlıyor. Çok eski bir hesabı var. Mole baktığımızda mesela onu da fark ettim. O da mesela kralla aynı zamanda açmış. Yani aynı zamanda başlamışlar. İkisi mesela Helsinki'ye baktığımızda da 301 kodu ile başlıyor. Yani ben 237 kodu ile başladığımda 1367'de başladıysam o da muhtemelen 1450 işte 1500 civarlarında başlamış Dark Helsing. Bizim diğer balinayı da göstereyim, mesela Alexander'ı göstereyim ben size. Alexander da mesela yeni bir hesap 838 ile başlıyor. Her neyse arkadaşlar, yani buradan şunu kanıtlamak istedim ben size. Hesabın yeni olmadığını, eski bir oyuncu olduğumu göstermek için, kanıtlamak için öyle bir söyleyeyim dedim. Şimdi arkadaşlar benim tecrübem, deneyimim ne oldu? Ben 1367'de 1. KVK'nın sonuna kadar oynadım 5 ay. Ondan sonra 1376'ya gittim. 1376'yı da inceleyelim çünkü bilmeyen arkadaşlar vardır. Şöyle hemen gösterelim. 1376 diye yazalım. 1376. Türk Krallığı. Zaten videolarımda da vardı. Dede Korkut Kenan abi kral. Fetih sezonu diyor zaten KVK durumunda da. Bayağı eski krallık halinde kaldı yani artık bu 4. sezon krallıkları. Eskiden orta böyle genç krallıklar diye geçiyordu. Çünkü o zamanlar 1600'ler, 1700'ler falan vardı. İşte 1800'ler yeni yeni açılıyordu. Tabii gün geçtikçe krallıklar daha da zaman olarak eski krallık olarak nitelendiriliyor. Şimdi mesela Han ekibinde oynadım. Ben işte bir seneden fazladır belki. Birlik hediyesi 24 seviye. 149 üye var. İşte 8 milyar güç var. Yönetimi de şöyle bir göstermiş olayım. Burada gördüğünüz gibi böyle bir yönetim kadrosu var. Yani hesaplar işte en düşüğü 76 milyon gücünde. Güçler böyle eski oyuncular. Eski oyunculardan oluşuyor. Şimdi bu Hanke mesela ben burada liderlik yaptım. Genelde bu krallıktaki zamanımı buranın yönetimine harcadım. Yani buraya çok emek verdiğimi düşünüyorum. Birlik kedisi 20 seviye arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız oynuyor. Mesela Fister ile ben bu ekibin lideriyle Çanakkale'de misafir ettim. Görüştük mesela Ahmet'le. Nasip oldu. Birkaç böyle gerçek hayatta da görüştüğüm arkadaşlar oldu. Almanya'da Özgür abi sağ olsun mesela yardımcı oldu bana. Almanya'ya yolum düşmüştü vesaire. Türk Krallığı'nın bana böyle artıları oldu. Gerçek hayatta işte Erhan abiyle görüştük. O da Çanakkale'liydi. Çanakkale'de buluştuk. Ahmet'le görüştük. Gibi gibi durumlar olabiliyor. Dostluğumuz da farklı boyutlara geçiyor. Yani gerçek hayatta da hani maddi manevi böyle bir paylaşımlarımız olabiliyor. Öyle söyleyeyim ben size. Artı olumlu yan olarak bunları söyleyebilirim. Şimdi bakın ben 2164'teyim. Adamlarıma birlik hediye seviyesi 24. Şimdi kıyaslara geliyoruz. Biraz realistik, gerçekçi düşünerek inceleme yapalım arkadaşlar. Bakın şimdi birlik hediyesi 24. Peki 2164
Kaç günlük bir krallık? Şimdi 1376 mesela, onları bir inceleyerek kıyaslayalım. Haneki mesela birlik hediyesi 24'tü. 1376 girelim. Ondan sonra bakalım kaç günlük. 750 günlük. Şimdi 750 günlük bir krallık. Türk krallığı. Birlik hediyesi 24 seviye. Bir de 2164'e girelim. Mesela 2164'e bakalım. Kaç günlük? 172 günlük. Yani arada 600 güne yakın fark var. 580 gün civarlar diyelim hadi. O kadar fark var ama birlik hediye seviyeleri eşit. Hatta 25'e gidiyor. Yani burası 25'e gidiyor. Bu ne demek? 1,5 senede adamlar 1,5 senelik fark atmış yani. Yetişmişler. Yani Türk krallıklarında paketlerin az çekildiğini, işte birlik hediyesinin o sebeple az düşük kaldığını buradan kanıtlamış olabilirim. Burada dediğim gibi uzun bir süre görev aldım. Böyle hani yönetimsel olarak da görevlerde bulundum. Elimden geldiğince Türk krallıklarıyla alakalı olmuş şeyler paylaşmaya ve yaptığımız icraatları paylaşmaya çalıştım. Geçmiş videolarımda zaten görebilirsiniz. Ama bir süre oynadıktan sonra şu an mesela edindiğim tecrübeyle ben bütün kitleye, bu videoyu izleyen arkadaşlara şunu samimiyetle söyleyebilirim. Öncelikle kendi hesabınızın gelişimini tamamlayın. Ondan sonra Türk ekiplerinde oynamak istiyorsanız oynayın arkadaşlar. Yani arkadaşlar yanlış anlamasın. Burada birçok insan var. Mesela şu an 1376 inceledik. Burada belki 200-300 tane Türk oyuncu var. Aralarında VIP 10 gezen arkadaşlar var. Ben de VIP 10 gezdim yani. Bu hesap orada bayağı uzun bir süre VIP 10 olarak gezdi. Sonra bir VIP 12 bir hesapla oynadım. 24 milyondan 45 milyona kadar gücünü yükselttim. Hep VIP 12 olarak kaldı. Yani çok fazla bir VIP seviyesi geliştiremedim. Bunlar gerçekler maalesef. Çünkü paket fazla çekilmiyor. Zaten biz free to play'iz. Şu an bir işle meşgul değiliz. Gelirimiz belli yani çoğumuzun. Ha, gelir olan arkadaşlar için ayrı bir durum geçerli olabilir. Yani ben bile buraya geldikten sonra biraz rahatladım ki hangi krallıklara gittim. Bak bu hesabı ben 1376'dan 1964'e götürdüm ilk olarak. 1964'e götürdüm. Orada biraz şey yaptım, tutunamadım yani, böyle anlaşamadım vesaire. Zaten hesabı da boşlamıştım. Orada kenarda adamlar şey yaptılar, ekiplerini almadılar beni, ilk 3 ekibe. Dışladılar vesaire. Japonlar vardı galiba. Ya Japonlar ya Koreliler. Orada sıkıntılar yaşadım. Hesabı da bıraktım böyle kenara. Moralimi bozmuştu. Yani zaten sıfırlanmış hesaptı. Asker yoktu. Gelişimi düşüktü. VIP seviyesi de düşüktü. Düşünsenize şimdi daha öncesinde çok güçlü hesaplarla oynamışsınız. İşte VIP 16'larla oynamışsınız. Deneyimlemişsiniz. İşte 14'lerle 12'lerle oynamışsınız. 12'yi geliştirmişsiniz mesela. 12 aldığımı Minamoto Jaojos Max'tı. Ben onu da Guanyu Max'ladım mesela. Daha güzel hesaplar oynadıktan sonra alt segmente geçince tabi bu biraz şevkinizi kırıyor, öyle söyleyeyim. Ama insanlar tabi burada şunu düşünüyorum. Hesabın gelişmesini merak ediyor. Yani benim nasıl bir tutum sergilediğimi, hesabımı nasıl geliştirdiğimi merak ettiğinizi düşünüyorum açıkçası. O hesapla öyle ilerledik. Sonrasında hesap sahibi değiştikten sonra bu hesap kaldı elimde ve şu an sadece eskiden hor gördüğüm, yani çok takmadığım hesabımda şu an stabil devam ediyorum. İçeriklere devam etme açısından böyle sizlere tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Zaten hesap derdim de yok. Bunu her zaman belirtiyorum. Sonrasında şimdi orada VIP olarak sıkıntılar çektim. Gelişim sağlayamadım. 1964'ten bahsediyorum. Hesap yerinde saydı. 2095'e göç ettim. 2095'e göçüm de mesela göç pişmanlığım diye bir videoda ben size anlattım bunu. Orada ben hiç krallığı incelemeden direkt girdim krallığa. Baktım 200 milyonluk bir balina. İşte balinalar var. Göçü açmışlar. 35 milyona kadar sınırları var. İşte ben de rahat bir şekilde girebiliyorum. Çok da oyuncu yoktu. Ben 26-27 milyon gücünde falan girdim herhalde 2095'e. 500 civarlarındaydı sıralamam. Birden 1000'den sonraya gitti ve bu da benim pişmanlığım oldu ve bunu da size aktardım zaten. 2095'te de umduğumuzu bulamadık, gelişemedik vesaire. Ha, ne oldu? Tekrar ikinci KVK. Şimdi VIP'nizi geliştirmek istiyorsanız ikinci KVK'lara gidin. Çünkü güzel paketler de çekiliyor. Ha, eski krallıklara da çekiliyor da oradaki ekipler almaz sizi. Yani kolay kolay almaz. Profilinizin çok iddialı olması lazım. Benim profil falan mesela leş. Bu profil böyle savunulacak bir leş değil. Yani benim baz alacağım profil Melih'teki profil olması lazım. Yani benim bu hesabın öyle bir hesap olması gerekiyordu arkadaşlar. Ben boşladığım için
şu an öyle göremiyorsunuz. Bak Melih'i göstereyim. Melih'ten benim farkım yoktu. Melih de 760 günlük bir hesap, şu an incelediğiniz free to play. Al sana leş sayısına bak. Yani balina kadar leşi var gücüne göre. Ölüsüne bak. 5,5 milyon asker öldürmüş Melih yani. Paşalar gibi savaşıyor. Şimdi böyle bir oyuncuyu bütün krallıklar istiyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Hiç böyle reddedilme falan gibi pek bir durumunuz olmaz. Eğer adamın savaşçı ihtiyacı varsa sizi istiyor yani, kabul ediyor. Burası da o şekilde kabul etti. Sonrasında şimdi arkadaşlar hesabınızı VIP 14'e kadar güzel bir ekipte e, barındırarak geliştirin. Bunun size artısı ne olacak? VIP 14 olduğunuzda hemen VIP sayfasını açalım. VIP 12'de günde 2 tane efsanevi komutan heykeli alıyorsunuz ya. Mesela bak burada araştırmamız %15, işte birlik savunması falan geliyor. Bakalım VIP 14'e. VIP 14'te 3 tane alıyorsunuz. Zaten VIP 17 olan bir arkadaş bile 3 tane alıyor. Değişen bir şey olmuyor. Şöyle göstereyim. Bak VIP 17 olsa bile 3 tane alıyor. Burada ekipman sandığı falan onun işine geliyor. Tüm hasar %5 çok önemli oluyor. Eğitim hızı falan. Tabii VIP 17 olmak çok kolay değil. 15'te de 15'in artı değer burada iyileştirme hızı. T5'lerin iyileştirme hızı çok ihtiyacı oluyor. Onları rahatlatıyor VIP 15 olmak. 14 hepinizi komutan geliştirme açısından rahatlatır. Bunu net söyleyeyim yani. Kıta kapasitesi arttırıyor, işte malzeme ne yazıyordu orada? Malzeme üretim hızı vesaire, bunlar çok şey değil. Birliklerin sağlığı geliyor VIP 13'te. 14 oldunuz. Peki 14 oldunuz. T5'e doğru gidiyorsunuz. Çünkü gelişim olarak 14 olabiliyorsanız sağlam bir ekiptesiniz ve hızla kasıyorsunuzdur arkadaşlar. Ne olacak? T5 açtınız diyelim. Yarın öbür gün bu oyunu bırakma kararı aldın. Bak maddi kısmını da söyleyeyim size. Yarın öbür gün bu oyunu bırakma kararı aldınız. 1,5 sene bu oyunu oynadınız. 2-3 tane efsanevi legendary komutan maxladınız diyelim kendinize. Yani benim hesap mesela işte bu Alex Max olsaydı, sonra misal veriyorum YSG Max olsaydı, şu an bunların falan biraz daha full'e yakın olması gerekiyordu. Bu Cağcağ'ın falan, mesela Cağcağ kötü durumda. Bunun mesela Melih'te 5-5-3-5 muhtemelen 760 günlük bir hesapta 5-5-3-5 2 becerisi kaldı Cağcağ'ın. Martel'de mesela iyi seviyede. O şekilde Melih'in. Benim Martel falan kötü. Hesabınızı satmaya kalktığınızda yani 3000, 4000 o civarlara satarsınız. Yani 4000'e satan arkadaşlarım da var. VIP 15, T5 bir hesabı, işte Büyük İskender'i full, işte YSG'si full vesaire. Duruma göre değişiyor. Öyle söyleyeyim. Yani 2000'e de gider, 1500'e de gider. Uyguna da bulursunuz. Ama potansiyeli varsa hesabın, hızı varsa, çantası doluysa, güzel stok yapmışsanız yani talep olarak da yani çok ilgi görür, öyle söyleyeyim. Maddi olarak genç arkadaşlar da böyle bir kazanç elde edebilir uzun bir süreden sonra. O yüzden gelişiminizi tamamlamanız ve bu oyundan güçlü bir hesapla keyif almanız daha önemli. Yani sizin güçlenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şu büyük bir yanlışlık, kendimden söyleyeyim. Ben VIP 12 olarak mesela Türk Krallığı'nda oynadım diyelim ya. VIP 12 hala belki o krallıklarda, Türk krallıklarında oynayan arkadaşlar var. Komutanlar daha yavaş böyle gelişiyor. VIP 12'nin ideal de yani olabilir de VIP 14 çok farklı bir seviye. VIP 14 olduğunuzda kendiliğinden hesaba girişik yapsanız bile komutan fullliyorsunuz arkadaşlar. Çok avantaj sağlıyor size. Öyle bir durum olduğunda düşünsene VIP 14 olmuşsun, Türk krallığına gelmişsin. Bu sefer savaşırsın. Yani komutanında 2-3 tane komutanı belki maxlamışsındır. Açık alanda mücadele edebilirsin. Öbürkü türlü sen orada 1 sene 2 sene emek edeceksin. Yerinde sayıyorsun yani, gelişemiyorsun. Bu da sıkıntı oluyor. Şöyle bir durum da var. Şimdi Türk krallıklarını bazı arkadaşlar tavsiye eder. Bazı arkadaşlar tavsiye etmez. Burada çok uçurum bir ayrım var. Ben geçmiş videolarımda falan böyle hep olumlu şeyler söylüyordum yani. Türk krallıklarıyla alakalı. Çünkü kendi Türklerle oynadım yani bu oyunun ilk gününden o güne kadar hep Türklerle oynadım ve yönetimlerde görev aldım. Öyle söyleyeyim ben size. Yani şu var. Yeri geliyor. Şimdi aynı dili konuştuğumuz için anlaşmazlıklar olabiliyor. Bunu yabancı bir krallıkta çok kolay kolay karşınıza çıkmaz. Yine çıkar da çok çıkmaz yani. Adam kuralı koydu mu koyuyor yani. Mesajı paylaşıyor. Diyor ki kardeşim valinin kuralları bunlardır. Geçmeyin. İşte ya da krallığımızın kuralları bunlar. Yapmayın etmeyin. Hani dostluk içinde yaşayalım. Bütün krallıklarda nereden baksanız
valiler işte sıralama oluyor. Artık bu sıralama alakalı benim düşüncem de sıralamanın kalkması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Eskiden Türk krallıklarında, free to play krallıklarda olması gerektiğini düşünüyordum. Sebebi komutan maxlamak, fulllemek marifetti. Ciddi manada yani bir 5-6 tane sarı komutanı full olan hesaplar 5 milyar, 6 milyar, 7 milyar istiyorlardı. 8-9'a çıkıyorlardı yani. Çok yüksek istiyorlardı. Artık ekipman sürecinin de gelmesiyle bu hesapların piyasası değeri düştü. Eskiden çok çok değerliydi. Piyasa düştü arkadaşlar bence. Öyle olunca da yani komutanların amşan bir önemi kalmadı. Ekipman olarak mesela siz garnizoncusunuz diyelim. Ben şu gözle bakıyorum. Krallıkta 3-4 tane balin olsun. Bütün garnizonları savunur. Bütün rallileri açar. Arkasında yeter ki oyuncu olsun. Yani savaşacak oyuncu olsun. Bütün derdimiz bu oluyor. Bu olduktan sonra şimdi diyelim ki krallığında ben krallık yönetiyorum. Abi alırım 4-5 tane balina. Mislerim stabil. Yani bu adamlar bütün valileri şey yapacak diye bir şey yok. Max'tır yani komutanları. Ya da kendine Türk krallığı mı var ya da bir ekibin şeyi mi var? O komutanları diyelim ikinci KVK'ya geldik. Saladin'i full, işte Alex'i full, Edward'ı full olan bir hesap alırsın. Hesabı getirirsin kralla. Nedir? Bu hesabın etkinliğe girme ihtiyacı yoktur. Girmez etkinliği bırakır. Diğer oyuncular faydalanır. Yani oradan da basan alır mantığı bence daha sağlıklı. Bence herkesin gönlü olur öyle bir durumda. Şu an mesela en güçlü valiyi göstereyim. Bu krallıkta Saladin valisi var. Ama skorlar çok yüksek. Yani Pepsi'nin hesabı çok eski mesela. Saladin'i full değil muhtemelen oynuyor. Drink Sprite arkadaşımız Türk. O da oynuyor. Yani asker eğitme puanları bunlar. Hatta aşama olarak puanı göstereyim ben size. Şuna baksanıza kıta eğitimi. Yani bu puanlar çok yüksek arkadaşlar. Yaptıkları skorlar. Yani böyle bu serbest kalabilir diye düşünüyorum. Bazı arkadaşlarımızın krallıkları serbesttir zaten. Sonrasında yani burada vurgulamak istediğim hesabınızın değeri olacak arkadaşlar. VIP 14 olursa T5'e giderse hesabınız değerli olacak. Yani katma değeri olacak, talebi olacak. Mesela benim hesap şu an değersiz. VIP 11'e seviyesi düşük geliyor yani. Çok fazla bir maddi olarak da karşılığı olmaz. Ha şöyle bir durum var. Türk krallıklarına dostluklar edinirsiniz. Bakın ben gerçek hayatta yani 3-4 arkadaşla buluşmuşumdur. Saatlerce işte telefonlarda görüştüğümüz insanlar olmuştur vesaire. Muazzam bir çevre edindim. Yani sizler de sağ olun, bak sizle de sohbet ediyoruz, yeri geliyor, muhabbet ediyoruz vesaire. Benim için avantaj bu. Yani Türk krallığını Türklerle oynamak yani ilk günden beri aranızdayım yani içerideyim öyle söyleyeyim. Kendim gruplar oluşturdum. Gruplarda insanlarla bir şey paylaşıyoruz ya da insanlar birbirleriyle iletişime girmeleri bile beni mutlu ediyor. O konuda hiçbir sıkıntım yok. Tek derdim burada hesabınızın gelişimini güzel tamamlamanız. Yani abi 100 tane free to play güçsüz VIP 12-11 Türk olacağına 100 tane ya da atıyorum 50 tane VIP 14 Türk olsun. Herkes güçlü olsun. En azından buradaki balinaya ya da yabancı balina yurt dışında yaşayanlara, güçlülere bir baş kaldırıda bulunabilelim. Öyle söyleyeyim. Hepimizin hesapları iyi seviyeye gelsin. Derdimiz bu yani. O sebeple bu tavsiyelerde bulunuyorum. Sonrasında dediğim gibi böyle şeyler oluyor. Mesela Türk krallığın gruplar halinde oynadığın zaman sıkıntılar oluyor. Aldığınız kararlar bir kişiyi değil o grubu ilgilendirir gibi herkes o problemi benimseyip fikir ayrılığına gidiyor. Tartışmalara gidiyor. Bak yabancı krallığındayım. Burada da vardı yani ben size önceki videolarda da göstermiştim. Bak yeri bulabilirsem yine göstereyim. Bir grup yani grup arkadaş. Benim de arkadaşlarım yani. Neticede tanıştık, muhabbetimiz var vesaire. Krallıkla anlaşamıyorlar. Ne oluyor? İş münakaşaya gidiyor. İşte pazarlığa gidiyor. Rest çekiyorsun karşılıklı. Bak restleşmeler. Süreç böyle ilerliyor. Yokuşa gidiyor yani. Burada 15-20 arkadaş. Benim tavsiyem mesela bu arkadaş çevresinin rahatlığı bir nevi hesaplarının gelişimini tamamlamış olmaları. Yani bu krallar bile rest çekerler. Niye? Bak direkt kanıt göstereyim. Adamlar T5. Adamlar savaşçı abi. T5 ve hesapları da sağlam. Bu adamlar gördüğün arkadaşlarım yani. Ondan sonra balayına rest çekerler bu krallıkta. Tuttuğunu sıfırlamaya çalışırlar. Sıfırlarlar da. Ama kendileri de sıkıntıya girerler. Öyle bir durum var. Çünkü balinalar bekliyor. Yani başlarında balinalar bekliyor. Diyelim ki rally açtın. İşte
10-15 dakika kalkan basamayacaksın. Şehrine de rally yersin yani. Durum da belli. Kimimiz free to play'iz, kimimiz low spender ama adamlar pay to win yani. Kredi kartını hiçbir zaman yenemezsin, kolay kolay yenemezsin yani, öyle bir dünya yok. Şimdi bu iş mesela yokuşa giden bir iş. Öyle söyleyeyim. Durumlar bundan ibaret. Böyle toplulukla grup oynadığınız zaman dediğim gibi bazı mesela kararlar hepinizi ilgilendirir haline geliyor. Benim sevdiğim, saydığım mesela birisine tepki olsa, bir durumla karşılaşsa ben de onunla alakalı olaya dahil olmaya çalışırım. Melih'le bir alakalı bir durum olsa mesela dahil olurum. Gerekirse hesap sıfırlansın, al senin olsun derim. Geçerim yani, çok mühim değil. Sonrasında arkadaşlar ortam olarak iyi olduğunu düşünüyorum. Eğer uyumlu biriyseniz, böyle hani bulunduğunuz ortama adapte olabilecek biriyseniz sosyallik açısından muazzam. Yani Türk krallıkları, ben memnun kalıyorum o açıdan. Ya bizim başarımız neticede. Türk krallıklarının sayısı az. Bildiğiniz üzere çok fazla bir Türk krallığı yok. Çünkü bunu şöyle söyleyeyim. 1200 tane krallık varsa bunun 20 tanesi, işte 20-25 tanesi falan Türk krallığı. Ha şu var, sizin bilmediğiniz çok güçlü ekiplerde de yani böyle ön planda olmayan Türkler var liderlik eden. Benim de bilmediğim, işte sizin de bilmediğiniz, çünkü ben yeni yeni keşfettiğim bile oluyor. Zaten en popülerlerini, en popüler oyuncuları falan saymıyorum yani. Onları zaten biliyorsunuz, hani oyunun en güçlüsü bile Türk, bu bizim için. Yani Baba Tice Turgay abinin burada varlığı bizim için bir hani gurur vesilesi, öyle söyleyeyim. Bununla alakalı. Biz de zaten yaptığımız icraatlarla, yaptığımız faaliyetlerle böyle en azından ne denir? Global dünyaya, dış ülkelerde yaşayan yabancılara kendimizi iyi tanıtmaya çaba gösteriyoruz. Öyle söyleyeyim. Mesela bu polemik oldu kendi kralına. Bak, kralın attığı mesajı göstereyim ben size. Bakın arkadaşlar, adam siyah bir renk tonuyla belirtmiş yani burada kurduğu cümleleri. Ya problem olabilir, anlaşamayabilirler, sıkıntılar olabilir. Burada işte mesela isimlerini falan vermiş. Öyle söyleyeyim. Pepsi. Şöyle İngilizce bilen arkadaşlar için önce bir orijinal metni İngilizce olarak göstereyim. Sonra çeviriye geçeyim. Sıkıntı yaşadım. Merhabalar, maalesef bir grup hain bugün çoğunluğunuz uyurken küçük bir iç savaş başlattı ve bazı çiftçilerin saldırı uğradı. Farm noktalarına saldırı olmuş bu krallıkta. Herkesin bir grup Türk oyuncu olduğunu bilmesini isterim ama bu Türk oyuncuların kötü oyuncu olduğu anlamına gelmez. Krallıkta hoş ve arkadaş canlısı birçok iyi Türk oyuncu var. Bunu söyleyen bir Çinli arkadaşlar. Amerika'da yaşıyor muhtemelen Pepsi. Ama Çinli. Lütfen hepsine hakaret etmeyin. Her ülkenin iyi insanları ve kötü insanları vardır. Tüm oyuncuları birkaç kötü oyuncunun hareketlerine göre yargılayamayız. Yani bu cümleyi kurması benim için şey yani ne diyeyim, çok ırkçılığa giden, tutum sergileyen kralları da gördüm. Böyle Vietnamlarda mesela ben bunu yaşadım. Ama Pepsi burada biraz daha olgun yaklaştığını düşünüyorum. Böyle genele yayıp da yaşadığı problemi yanlış anlaşılmaya gidecek, ırkçılığa gidecek şekilde ifade etmemiş. Burada özellikle vurgulamış. Anlaşmazlık olabilir. Zaten şu an o tartıştığı arkadaşlar ya da anlaşma konusunda sıkıntı çektiği arkadaşlar eskiden Pepsi'nin arkadaşı. Pepsi'ye oyunu öğreten arkadaşlara bahsediyorum ben size burada. Öyle bir diyalogları var geçmişte. Yani bakmayın işte buraya Türkler sonradan gelmiş, grup halinde oynamışlar, İşte böyle problemler olmuş vesaire değil. Pepsi ile beraber uzun bir zamandır oynayan arkadaşlar, yani aralarında Pepsi oyunu öğreten, işte oyunun dışında da sohbet olan arkadaşlar var. Öyle söyleyeyim. Üçüncü bölge hala güvende. Şimdi ne olduğunu açıklamama izin verin falan filan. Mesela adam böyle bir şikayet etmiş. Üçüncü bölge hala güvende. Her şey birden fazla ittifaktan ilk ele geçirme ödüllerini isteyen ve reddedilen bu oyuncu grubuyla başladı. Aşağıdaki koşullar için krallığı talep ettiler. Birkaç tane istekleri olmuş herhalde Pepsi'nin söylediğine göre. Birinci, krallık yönetimi rolleri, subaylık istiyorlar diyor. Ellerinde iç savaşa neden olabilecek 20 oyuncular olduğu tehditinde bulundular. 20 kişilik bir grubuz. Ondan sonra vali pozisyonları istiyorlar. Ama buraya gelmeden önce, göç etmeden önce KVK bitene kadar vali istemeyeceklerini söz verdiler diyor. Sanırım göçmenlerin çoğu bu kralı biliyordur diyor. Öyle yazmış. Sonra üçüncü olarak krallık sohbetlerine ve ittifak sohbetlerine tüm kralın İngilizce konuşmasını bir kural haline getirmek istiyorlar. İngilizce bilmeyen oyuncuları banlamak istiyorlar diyor. Osiris
tabutu iyi teknoloji ve bölgeyle oynamak için kendilerine bir ittifak kabuğu istiyorlar. İttifak talebinde bulmuşlar. KV2'ye başlamadan önce tüm krallık göçlerini sildiler ve birçoğunuzun bundan zarar gördü. Yani göçleri sıfırladılar diyor herhalde. Krallık 1886 bana aynı konuları oradan da başladıklarını söyledi. Ayrıca Türk toplumundan insanlarla konuştum ve görünüşe göre her zaman sorunları olan tek insanlar onlar demiş. İşte artık 2164'ten yasaklandılar ve hiçbir ittifak onları kabul etmemelidir ve herhangi biri onları herhangi bir yerde görürse lütfen krallık sohbetinde bildiriniz falan tarzında mesaj almış. Şimdi bu konuda sıcağı sıcağına bir konu diye videonun içerisinde de yer vermek istedim. Yani böyle problemler oluyor arkadaşlar grupsal olarak. Pepsi böyle yansıtmış. 1B'ye sorsam 1B'yi söylediği Pepsi oyunu ben öğrettim. Pepsi bize yani nankörlük etti mi denir. Yani oyunu öğrettiğim bir insan beraber göç ediyorsun. Ondan sonra burada krallık belli bir otoriteye sahip oluyor artık. Tanınıyor vesaire. Saygınlığı artıyor. Ondan sonra sana ne denir ona? Yani adamın saygısı gidiyor ya da seni takmamaya başlıyor gibi durumlar söz konusu olunca sen de kırılıyorsun yani arkadaşına. Dediğim gibi ben o kadar eski bir muhabbetleri olduğunu bilmiyordum ama burada Türk arkadaşların arasında mesela 1B ile Pepsi'nin tanışmışlıkları varmış. Hatta yani R4 vermemesine ben de gönül koyabilirdim ama durum bunu yani gösteriyor. Sıkıntı yaşadılar. Anlaşmaza düştüler. Belki anlaşırlar yani. Bu ilişkiler, diyaloglar değişebilir. Öyle söyleyelim de konuyu da çok fazla uzatmayalım. Yani arkadaşlar krallıklarda böyle durumlar olabiliyor ama benden size tavsiye yani Türk krallıklarında iyi stratejiler de izlenmiştir, kötü stratejiler de izlenmiştir. Yani bu etkinlikle alakalı genelde bizim sıkıntılarımız etkinlikten çıkıyor. Bir de aynı dili konuştuğumuz için yabancılarla mesela çok münakaşaya girmiyoruz. Koreli krallıkta oynuyorsun, adam Çince yazıyor. Muhatap olmuyorsun. Ama bir Türk kralı da en ufak bir derdinde kendi psikolojik sorunlarını bile anlatıyorsun yani. Adam orada yönetimde olmak çok ayrı bir dert. İnsanların dertleriyle dertleniyorsun. Çünkü o sana derdini anlatıyor. Diyor ki ben diyor Ali ile Ahmet diyor kavga etti işte o ona şunu söyledi bu buna bunu söyledi falan. Yabancıya bunu yapmak istemiyorsun çünkü yabancıya derdini anlatmakta zorlanıyorsun. Ben şimdi mesela Çince bu Çince yazan arkadaşa derdimi anlatmada kendimi anlatmada zorluk yaşıyorum. İngilizce konuşmam gerekiyor ya da çeviriden yararlanmam gerekiyor vesaire. Böyle durumlar söz konusu. Velhasıl kelam. Yani sosyalleşmek isteyen arkadaşlar için Türk krallıkları tavsiye edilir. Dost kazanırsınız. Güzel dostluklarınız olur. Gelişmek isteyen arkadaşlar için balinaların olduğu, paketlerin olduğu krallıklara gidip orada kendinizi kabul ettirip güzel ekiplerde, sandıkların olduğu ekiplerde hesabınızın gibi 14 yapıp T5'in açıp ondan sonraki süreçte göç etmek istediğiniz ekibe göç ederek oyuna devam etmeniz daha mantıklı geliyor bana. Hem maddi hem manevi daha rahat edersiniz. Hem de biraz İngilizcenizi geliştirin. Yani global dünyaya açılın. Bak ben İngilizce seviyem çok düşüktü benim. Yavaş yavaş İngilizceyi çözmeye başladım. Yani İngilizceden nefret eden birisiydim açıkçası. Ben bile burada işte global insanlarla böyle çeviriyi kullandıkça İngilizce seviyemi arttırdığımı düşünüyorum. Biraz daha sık kullanmaya başladım İngilizceyi. Doğaçlama. Yani çeviriden faydalanmayarak iletişimimi o şekilde geliştirmeye başladım. Sizler de bunu yapabilirsiniz. Sizin kendi kişilik gelişiminize de katkı sağlar diye düşünüyorum. Ya velhasıl kelam son olarak yani böyle düşüncelerim bunlar. Karar sizin. Yorumlarda yazabilirsiniz. Yaşadıklarınızı yazabilirsiniz. Olumlu, olumsuz. Bu arada bu videoda şeyden de bahsetmiş olayım arkadaşlar. Aynı KVK'dayız. Ben bundan önce İntikam KVK'da bir video çekmiştim. 2163 Krallığı ile alakalı. Oradan bir oyuncuyu gösterdim sadece. 2163 Krallığı'ndaki o oyuncu Jin isimli oyuncu. Pepsi ile işte geçmişte diyalogları varmış. İşte Pepsi'ye neden ona anlaşamamışlar. Bayağı sıkıntı yaşamışlar vesaire. Jin de 2 milyar falan leş olan 200 milyonluk falan bir oyuncu yani balina. Duyduğum kadarıyla çok güçlü bir oyuncuymuş. Gerçek profiline ulaşamadım. Yani o veriyi elde edemedim ama 2163 kralında oynayan arkadaşlarla Discord'da konuşma fırsatı buldum. Onlar söylemişti bana. Şimdi ben o Türk ekibi de göstereyim ben size. Set liderliğinde 857 milyon leş puanı var mesela. Oyuncuları göstereyim arkadaşlar. O videoda genele hitap edip böyle bir kötü bir algı oluşmasın diye. Çünkü orada bir tane muhabbet vardı bir kişi üzerinden.
özellikle oyuncuları göstermiyorum. Türk Krallığı 2163 genç bir krallık diyebiliriz. Yani ikinci KVK'ları bitecek. Ondan sonra 3'e hazırlanacaklar. 3 de zaten bildiğiniz gibi free to play KVK'sı, yani güzel bir KVK. Sıcağı sıcağına gelecek. Yani arkadaşlarımız o Jin krallığı bırakmış. Yani ben demiş krallığı bırakacağım, kimi kral yapayım. Bu ekibe komple krallık kalmış. Öyle söyleyeyim. Onların bana söylediği kadar. Yani onlar da bir yeni oluşum içerisinde oldukları için düzeni, sistemi yeni oturtmaya, işte mevcut oyuncularla anlaşmayı ve iletişimi geliştirmeyi daha ilk etaplarında yeni başlamışlar, öyle söyleyeyim. Adamlar bu krallığa göç etmişler. Bir hafta geçmeden KVK gelmiş. Şimdi ben o videoyu çektim. O videoda Pepsi sistem ediyor 2163'e. 2163'te oynayanların hiçbir suçu yok. Haberleri de yok. Bilmiyorlar da konuyu yani. Geçmişte böyle bir konu olmuş ama alakaları yok yani. Öyle bir durum var. Bunu da buradan belirtmek isterim. Yani 2163'teki oynayan arkadaşlara da selam olsun. Onlara başarılar dilerim. Artı bir Türk krallığı abi. Bizim için bu avantaj. Ben buna bakarım. Türk krallığı sayısının artması daha iyi yani. Bizi sevindiriyor. Öyle söyleyeyim. Tercih edebilirsiniz. Arkadaşlarla görüşebilirsiniz. Tecrübeli oyuncular bu arada. Aralarında uzun zamandır tanıdığım oyuncular var 2163'ün. Yani o videodan yanlış anlaşılma olmasın. 2163 ile alakalı genel anlamda böyle bir kötü bir algı olmasın sizde. Oradaki arkadaşlar o krallıkta yeniler. Yeni bir oluşum içerisindeler ve düzeni oturtmaya çalışıyorlar. Bu KVK'da sıcağı sıcağına denk geldiği için KVK'dan sonra muhtemelen sistemleri daha net ve düzenli gidecektir diye düşünüyorum. Zaten şu anda bu KVK'da iddialı iki krallık arasındalar yani rakip olarak. 2163 ve 2138'in izlediği tutum KVK'yı belirleyecek. Öyle söyleyeyim. Şimdi birçok konuya değindik. Türk krallıklarında oynamak diye konuya başladık ama konu nereden nereye geldi, oradan oraya, oradan oraya bahsettik arkadaşlar. Umarım sizin için akıcı olmuştur. Yani sıkıcı bir video olmamıştır. Öyle size sohbet niteliğinde bu tarz bir video hazırlamak istedim. Yani memnun kaldıysanız videoyu beğenerek bu memnuniyetinizi gösterirseniz sevinirim. Çünkü o beğeniden anlıyorum biraz da geri dönüş olarak, analiz olarak yani sizlerdeki etkisini. Yorum olarak da sizler de belirtebilirsiniz. Yani ben işte şöyle Türk Krallığı'nda oynadım, şu problemleri yaşadım ya da bu problemleri yaşamadım, memnunum diyebilirsiniz. Direkt böyle sert çıkışlar yapıp Türk Krallığı'nda oynanmaz diyen arkadaşlar oluyor. Ben ona katılmıyorum, o kadar sert bir şeye. Mantık çerçevesinde evet gelişim tamamlamak ama o kadar da işte Türklerle oynamayın lanet olsun diyecek seviyeye getirmeyin abi kendinize. Haksızlık etmiş olursunuz. 200-300 Türk bir krallıkta oynuyorsa, bak 2163'ü gösterdim ben size, oynuyorsa demek ki birlik beraberlik olabiliyormuş. Demek ki bir ekip halinde bir grup arkadaş oynayabiliyormuş. Eğer sen o ekibin arasında yer alamıyorsan problemler olmuştur. Anlaşamamışsındır o arkadaş grubuyla. O yüzden orada değilsindir arkadaşım. Yani böyle bir gerçek var. Genele yaymayın. Genel hitap etmeyin bence. Problemler bireysel, şahsidir arkadaşım. Ya da grubun benimsediği sıkıntılardır. Öyle söyleyeyim ben size. Evet. Videoyu artık sonlandıralım yani. Çok da uzatmayalım. Sıkıcı da olmasın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma destek olmak için de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Soru, görüş ve önerilerinizi yorum olarak yazarsanız da sevinirim. Görüşürüz. Hoşça kalın.